Senaryoyu çok iyi biliyorsunuz. Yepyeni bir telefon aldınız. Bir servet ödediniz. İlk günlerde her şey harika. Uygulamalar ışık hızında açılıyor. Kamerası mükemmel. Pili 2 gün gidiyor. Ama sonra tam da garantisinin bitmesine yakın bir zamanda garip bir şeyler olmaya başlıyor. Telefonunuz sebepsiz yere yavaşlıyor. Piliniz öğleni bile çıkaramıyor. Güncelleme yapıyorsunuz ama telefon daha da hantallaşıyor. Ya da çamaşır makineniz. Tam 2. yılın sonunda. Garanti belgesinin süresi dolduğu hafta tık diye bozuluyor. Tamirciyi arıyorsunuz. Size ne diyor? Abi bunun anakartı yanmış. Yenisini alsan daha ucuza gelir. Siz buna şanssızlık diyorsunuz. Teknoloji şans işidir diyorsunuz. Size kötü bir haberim var. Bu şans değil. Bu bir tesadüf değil. Bu mühendislik hatası hiç değil. Bu 1920'lerde kapalı kapılar ardında pro dumanlı odalarda planlanmış, imzalanmış ve mühürlenmiş küresel bir komplo. İnanmıyor musunuz? O zaman sizi Kaliforniya'ya, Livermore şehrindeki bir itfaiye binasına götüreyim. Tavanda asılı duran el yapımı eski bir ampul var. Adı Centennial Light, yani 100 yıllık ışık. Bu ampul 1901 yılında yakıldı. İnsanlar Ay'a gitti, savaşlar çıktı, imparatorluklar yıkıldı, internet icat edildi. Ama o ampul tam 120 yıldır hiç sönmeden yanmaya devam ediyor. Nasıl oluyor da 1901 teknolojisiyle yapılan ilkel bir ampul 120 yıl dayanırken 2024 teknolojisiyle yapılan o akıllı LED ampuller 2 yılda nasıl patlıyor? Mühendislerimiz aptallaştı mı yoksa birileri sağlam mal üretmeyi yasakladı mı? Bugün tüketim toplumunun en karanlık sırrını, bize ürünleri değil aslında kullanım sürelerini kiraladıkları o sistem, planlı eskitmeyi konuşacağız. Hazırsanız o hiç sönmeyen ampulün ışığında gerçekleri aydınlatalım. Tarih 23 Aralık 1924. Noel'e 2 gün var. Yer İsviçre, Cenevre. Dünyanın en büyük ampul üreticileri gizli bir toplantı için bir araya geldi. Masada kimler yoktu ki? Almanya'dan Osram, Hollanda'dan Philips, Amerika'dan General Electric. O güne kadar bu şirketler birbirinin rakibiydi. Daha sağlam, daha uzun ömürlü ampul yapmak için yarışıyorlardı. Hatta o dönemde ortalama bir ampul 2500 saat yanıyordu. Mühendisler bunu 5000 saate çıkarmaya çalışıyordu. Ama bu durum şirketlerin karını düşürüyordu. Çünkü bir kez ampul alıyordunuz ve yıllarca bir daha dükkana uğramıyordunuz. Bu toplantıda kapitalizm tarihinin ilk küresel suç örgütü kuruldu. Adı Phebus Karteli. İsmini Yunan ışık tanrısı Phebus'tan alıyordu. Ama amaçları dünyayı aydınlatmak değildi, karartmaktı. Masada şok edici bir karar alındı ve imzalandı. Bundan böyle dünyadaki hiçbir ampul 1000 saatten fazla yanmayacak. Yanlış duymadınız. Mühendislerine daha iyisini yapın emri vermek yerine ürünleri bozun, ömürlerini kısaltın emri verdiler. Hatta bir denetim mekanizması kurdular. Fabrikalardan rastgele ampuller alınıp test ediliyordu. Eğer bir fabrika yanlışlıkla çok sağlam bir ampul üretirse o fabrikaya ağır cezalar kesiliyordu. Kalite suç sayılmıştı. Bu tarihteki ilk planlı eskitme örneğiydi. Bugün evinizde patlayan o ampul aslında bozulmadı. Sadece 1924'te kurulan o saatin alarmı çaldı ve kendini imha etti. Kartel mantığı sadece elektronikte kalmadı. Kıyafete de sıçradı. 1940'larda kimya devi DuPont mucizevi bir madde keşfetti. Naylon. Bu maddeden kadın çorapları ürettiler. Bu çoraplar o kadar sağlamdı ki reklamlarda çelikten güçlü deniyordu. Hatta iki arabanın arasına bu çorabı bağlayıp arabaları çektiler. Çorap yırtılmadı, kaçmadı. Kadınlar bayıldı. Bir çift çorap alıyorlardı ve yıllarca giyiyorlardı. Ama DuPont kısa sürede hatasını fark etti. Satışlar patladı ama sonra bıçak gibi kesildi. Çünkü kimsenin yeni çoraba ihtiyacı kalmamıştı. Şirket yönetimi kimyagerlerine o utanç verici talimatı verdi. Bu çoraplar çok sağlam, bunları zayıflatın, formülü bozun. Mühendisler o mucizevi naylonu daha da dayanıksız hale getirmek için aylarca uğraştılar. Güneşte çürüyen, tırnak değince kaçan bir formül geliştirdiler. Ve işte o an. Bugün kadınların kabusu olan çorap kaçması icat edildi. Bu bir malzeme yetersizliği değildi. Bu satışların devamlılığı için yapılan bilinçli bir sabotajdı. Günümüze dijital çağa gelelim. Evinizde bir mürekkep püskürtmeli yazıcı var. Bir gün hiçbir sorun yokken yazıcınız aniden durur ve ekranda bir hata mesajı belirtir. Servis ömrü dolmuştur. Yetkili servise başvurun. Yazıcı çalışmaz. Kartuş doludur. Mekanik sağlamdır. Ama makine
kilitlenmiştir. Servise gidersiniz, tamiri astarından pahalı, yenisini al derler. Bir Rus hacker bu olayı merak etti ve yazıcının yazılımını inceledi ve korkunç gerçeği buldu. EEPROM adı verilen bir çip. Bu çip yazıcının kaç sayfa bastığını sayıyordu. Üretici firma bu çipe bir kod yazmıştı. Sayaç 5000 sayfaya ulaştığında makineyi kitle ve bozuldum desin. Hacker internette küçük bir yazılım paylaştı. Bu yazılım çipteki sayacı sıfırlıyordu ve o bozuldu, çöp oldu denilen yazıcılar sihirli bir şekilde çalışmaya devam etti. Hem de yıllarca. Bu teknoloji firmalarının cebinize attığı elin dijital kanıtıydı. Siz bir makine satın almıyorsunuz. Siz onların size verdiği kadar süren bir bilet satın alıyorsunuz. Hepimiz o hissi biliyoruz. Telefonunuz gayet güzel çalışırken bir sabah ekrana o bildirim düşer. Yazılım güncellemesi mevcut. Güncellemeyi yaparsınız. Yeni özellikler gelecek diye sevinirsiniz. Ama telefon açıldığında sanki yaşlanmış gibidir. Uygulamalar geç açılır. Klavye takılır. Pil su gibi tükenir. Siz telefonum eskidi, yenisini almanın vakti geldi dersiniz. Peki ya size bunun bir yaşlılık olmadığını, telefonunuzun merkezinden gelen bir emirle bilerek sakat bırakıldığını söylesem? Yıl 2017, bir Reddit kullanıcısı şüphelendi ve iPhone'una performans testleri yaptı. Eski pili değiştirdiğinde telefonunun hızının aniden 2 katına çıktığını fark etti. Olay patladı, internet yıkıldı ve teknoloji devi Apple tarihin en büyük itirafını yapmak zorunda kaldı. Evet, Apple yazılım güncellemeleriyle eski telefonlarının işlemcilerini yani CPU'larını bilerek yavaşlatıyordu. Resmi savunmaları şuydu: eski piller kapanmasın diye işlemciyi kısıyoruz. Sizi korumak için yaptık. Ama gerçek çok başkaydı. Telefon yavaşlayınca insanlar pil değiştirmiyor, gidip yeni model telefon alıyorlardı. Bu küçük yazılım hilesi şirkete milyarlarca dolar kazandırmıştı. Sonuç, Apple açılan davalar sonucunda 500 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Ama bu ceza onların bir haftalık kârı bile değildi. Bedeli yine biz ödedik. Hatırlayın, eskiden telefonunuz donduğunda veya pili bittiğinde ne yapardık? Arka kapağı tırnağımızla açar, pili çıkarır, üfler geri takardık. 10 saniye sürerdi. Şimdi telefonu açmak bir bomba imha etmekten daha zor. Firmalar cihazları açmayalım diye her şeyi yaptılar. Vidaları değiştirdiler. Standart yıldız tornavida yerine pentolop denilen kimsede olmayan özel vidaları icat ettiler. Ekranları kasaya yapıştırıcılarla yapıştırdılar. Amaç su geçirmezlik dediler. Yalan. Amaç sizin o pili 20 dolara değiştirmenizi engellemekti. Çünkü pili değiştirirseniz telefonu 3 yıl daha kullanırsınız. Ama değiştirmezseniz servise gidersiniz. Servis ne der? Ekranla tümleşik değişecek. 300 dolar. Siz ne yaparsınız? Üzerine biraz daha koyar, yenisini alırım dersiniz. İşte oyunun adı bu. Bu sadece telefonda değil. Amerikan traktör devi John Deere çiftçilerin kendi traktörlerini tamir etmelerini yasakladı. Traktör bozuluyor, çiftçi kaputu açıyor, sorunu görüyor ama tamir edemiyor. Çünkü traktörün beyni yazılımla kilitli. Sadece yetkili servis gelip o kilidi açabilir. Servis gelene kadar hasat tarlada çürüyor. Çiftçiler ne yaptı biliyor musunuz? Ukraynalı hackerlardan korsan yazılım satın alıp kendi traktörlerini hacklediler. Kendi malını tamir etmek korsanlık sayıldı. Mülkiyet bitti. Artık sahip değiliz. Sadece kiracıyız. Bir de işin sinsi boyutu var. Psikolojik eskitme. Ürün aslında bozulmamıştır. Hala çalışıyordur. Ama beyniniz de bozulmuştur. 1950'lerde endüstriyel tasarımcı Brooks Stevens bu kavramın babasıdır. Şöyle demiştir: tüketiciye sahip olduğu ürünün aslında hala kullanışlı olmasına rağmen biraz daha yeni, biraz daha iyi ve biraz daha erken bir şeye ihtiyaç duyduğunu hissettirmeliyiz. Nasıl mı? Kameranın telefonunu yatay değil dikey koyarak, çentiyi biraz daha küçülterek, rengini değiştirerek. Teknik olarak hiçbir fark olmasa bile tasarım değiştiği an elinizdeki telefon eski damgası yer. Arkadaşlarınızın yanında masaya koymaya utanırsınız. Size fakir veya teknolojiden anlamayan biri gibi bakılmasından korkarsınız. Reklamlar, diziler, influencerlar size sürekli şunu fısıldar: mutlu olmak istiyorsan en yenisine sahip olmalısın. Oysa o yeni aldığınız telefonun 6 ay sonra eski model olacağı fabrikada çoktan planlanmıştır. Siz bir tavşan, teknolojisi ise asla yakalayamayacağınız bir havuçtur. Peki o modası geçti diye çöpe attığımız telefonlar, bozulan yazıcılar, yavaşlayan laptoplar nereye gidiyor? Buharlaşıp yok mu oluyorlar? Hayır. Onlar bir gemiye yükleniyor ve geri dönüşüm adı altında Afrika'ya, özellikle Gana bölgesine dökülüyor.
Burası dünyanın en büyük elektronik mezarlığı. Teknoloji cehennemi. Burada toprak yok. Zemin tamamen kırık camlar, plastikler ve devre kartlarıyla kaplı. Zehirli dumanlar gökyüzünü kaplamış durumda. Neden mi duman var? Çünkü oradaki fakir çocuklar kabloların içindeki 1 gram bakırı çıkarıp satabilmek için o plastikleri yakıyorlar. Plastik yanınca ortaya ölümcül gazlar çıkıyor. O çocukların çoğu 25 yaşını göremiyor. Kanserden, solunum yetmezliğinden ölüyorlar. Siz Paris'te, Londra'da veya İstanbul'da yeni iPhone aldım, çok havalı diye sevinirken sizin eski telefonunuzun zehirli dumanını Gana'daki 10 yaşındaki bir çocuk soluyor. Planlı eskitme sadece cebinizi değil, gezegenin ciğerlerine ve masum insanların hayatlarında çalıyor. Bu bir çevre sorunu değil, bu bir insanlık suçudur. Ama tünelin sonunda bir ışık var. İnsanlar uyanıyor. Hükümetler ve sivil toplum örgütleri bu teknoloji devlerine savaş açmaya başladı. Özellikle Fransa devrim niteliğinde bir yasa çıkardı. Tamir edilebilirlik endeksi. Artık Fransa'da bir teknoloji mağazasına girdiğinizde ürünlerin üzerinde tıpkı buzdolaplarındaki enerji etiketi gibi bir puan görüyorsunuz. 1'den 10'a kadar. Eğer bir telefonun puanı düşükse tüketici anlıyor ki bu telefon bozulursa tamir edilemez, çöp olur. Ve insanlar yüksek puanlı ürünleri tercih etmeye başlıyor. Avrupa Birliği Apple'a diz çöktürdü. Yıllardır benim şarj kablom farklı diyen Apple yasalar sayesinde USB-C standardına geçmek zorunda kaldı. Amerika'da Right to Repair yani tamir hakkı hareketi büyüyor. Kendi malımı tamir etmek benim hakkımdır. Bunu engelleyemezsiniz diyorlar. Devran dönüyor. Kartellerin kurduğu o duvarlar çatırdıyor. Peki biz bu sistemin içinde ne yapacağız? Kurban mı olacağız yoksa isyan mı edeceğiz? İşte size bu oyunu bozmak için 3 maddelik reçete. 1. Tamir et, atma. Bozulan bir şeyin hemen yenisine koşmayın. İnternette iFixit gibi sitelerde her cihazın tamir videosu var. Tornavidayı elinize almaktan korkmayın. Bozulan bir şeyi tamir etmek sisteme atılmış en büyük tokattır. 2. Modaya kanma. Telefonunuz hala çalışıyor mu? İşinizi görüyor mu? O zaman yenisine ihtiyacınız yok. Arkadaşınızın ne dediği, reklamların ne dediği umurunuzda olmasın. En havalı telefon hala çalışan telefondur. 3. İkinci el devrimi. Yenilenmiş ürün almaktan utanmayın. Hem paranız cebinizde kalır hem de Gana'daki o çöplüğe bir parça daha eklememiş olursunuz. Videoyu bitirirken tekrar o başlangıçtaki ampule dönelim. Livermore'daki o 120 yıllık ampul. O ampul bize sessizce şunu haykırıyor. İsterseniz yapabilirsiniz. İsterseniz sonsuza kadar çalışan şeyler üretebilirsiniz. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırmak için var olmalıydı. Bizi sürekli borçlandıran, bizi mutsuz eden, dünyayı zehirleyen bir canavara dönüşmek için değil. Unutmayın, siz bir tüketici değilsiniz. Siz bir kullanıcısınız. Onların size biçtiği kullan at rolünü reddedin. Eşyalarınıza sahip çıkın. Tamir edin. Ve o sönmeyen ışığı takip edin. Çünkü en dayanıklı şey metal veya plastik değildir. En dayanıklı şey uyanmış bir zihindir. Eğer bu videodaki telefonunuz hala bozulmadıysa abone ol butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.